Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz kardan adamlı patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak böyle su yeşili tonlarında bir ip kullandım. Diğer iplerimiz ise böyle çok azar azar ip gidiyor zaten. Bir miktar siyah, kırmızı, beyaz ve kahve tonlarında böyle artık iplerim var. İplerimi hemen şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Kardan adamlı, çok güzel, çok tatlı, şık bir patik oldu. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Patiğimde 2 şiş kullandım fakat şu kenar bölümlerinde ben mifnalı şiş kullanmakta zorlandığım için 2 tane şöyle yedek şiş kullandım. Mifnalı şişlerle de bu kenar bölümleri rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime hanımlar burun kısmından 9 ilmek olarak başladım. Öncelikle 9 ilmeğimi atıyorum. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha atıyorum. 9. 9 ilmeğimizi attım. Hemen şu kenara şöyle düğümümü atıyorum, geri döndüm. Haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalara başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimi parmağıma dolayıp şuraya bir ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 11 ilmek oldu. Ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra artırdık. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırdık. Geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmaya devam edeceğiz. Yine artırma işlemi için kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemi bu şekilde sadece ön yüzde yapılıyor. 2 ilmek örüyoruz, artırıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz, artırıyoruz ve arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmekleri haroşa örüyoruz. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde toplamda 23 ilmeğim olana kadar bu şekilde artırmamı yaptım. Sonra kardan adamı modelime başladım. Şimdi hep birlikte şişimizde 23 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize geçelim. Evet hanımlar, 23 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde modeli kurmaya başlayacağız. Bu kardan adam modelimiz 16 sıradan oluşuyor. Şimdi birlikte ilk sırasını yapacağız hanımlar. Öncelikle artık artırma yapmayacağız. 23 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 9 ilmeğimi öreceğim. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar. 5 ilmek beyaz öreceğim kardan adamım için. Şu birinci ilmeğim. 2. Hemen şu beyaz ipimin ucunu her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Şuraya 2 tane bir düğüm attım. 5 ilmek beyaz öreceğim. 3, 4, 5. Tekrardan mavi ipimi alıyorum. Burada kalan 9 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum.
Modelin birinci sırası ön yüzde bu şekildeydi. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile öreceğim. Gerçi su yeşili gibi ipim ama mavi görünüyor videoda. Mavileri mavi ipim ile ördüm. Bakın çaprazlamasına renk geçişi yapıyorum. Renk geçişi yaparken ipimiz arka yüzde kalıyor. Şöyle bakın. Maviyi arkada bıraktım. Beyazımı aldım. 5 ilmek beyazımı beyaz ipim ile örüyorum. Tekrar beyazımı arkada bıraktım. Mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum hanımlar. Modelin birinci sırası arka yüzde bu şekildeydi. Şimdi geri döndüm, ön yüzde. Modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda 8 ilmek mavi örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mavimi ördüm. Şöyle beyazımı alıyorum. 7 ilmek beyaz öreceğim şimdi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan mavimi alıyorum. Kalan 8 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. Arkada renk geçişlerinde ipleri biraz esnek bırakalım. Gergin durmasın, modelimiz düzgün düşsün. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yani haroşa. Bu şekilde. Maviyi arkada bıraktım. Tekrar beyazımı aldım. 7 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Arka yüzde hanımlar model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Tekrar beyazımı arkada bıraktım. Mavimi aldım. Kalan ilmeklerimi mavi ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Geri dönüyorum, ön yüzde modelde üçüncü sıradayız. Bu sıramızda ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenardan 8 ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. Tekrardan beyazımı alıyorum. Ortadaki 7 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile haroşa örüyorum. Bu şekilde beyazımı bıraktım. Kalan 8 ilmeğimi de yine mavi ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum hanımlar. Şöyle. Tekrardan beyazımı aldım. Buradaki 7 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Kalan 8 ilmeğimi de tekrar mavimi aldım. Mavi ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelin 3. sırasını bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 4. sıradayız. Şimdi siyah ipimi de ekleyeceğim. Bu aşamada hanımlar kenardan 7 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 7 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle tekrar beyazımı aldım. Buraya 4 tane beyaz öreceğim. Şu birinci beyazım. Şu ikinci beyazım. 3, 4. Dördüncü beyazım. Ortaya bir tane siyah örüyorum hanımlar. Bir ilmek siyah. Şöyle. Siyah ipimin ucunu da hanımlar burada şöyle beyazıma düğümlüyorum. Her eklediğimiz yeni ipi böyle düğümlemeyi unutmuyoruz. Buna dikkat edelim. Kalan buradaki 4 ilmeğimi de beyaz ile öreceğim. Şöyle maviyi de beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4 tane beyaz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. Modelin 4. sırası ön yüzde böyleydi. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz yine. Arka yüzde ilmekleri tekrar gördüğümüz renklerle örüyoruz. Mavileri mavi ipim ile, beyazları beyaz ve siyahları da siyah ile. Bakın renk geçişi yaparken ipi arka yüzde bırakıyoruz. 4 beyazım var. 4 beyazımı beyaz ile örüyorum. Bakın bir siyahım var şöyle. Bir siyahımı siyah ile ördüm.
Yine yanında 4 tane beyazım var. Şöyle maviyi beyazın üzerinden atlatıp yakınlaştırdım. Buraya 4 tane beyazımı yine beyaz ile örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de mavi ile öreceğim. Arka yüzde model kurulumu yok hanımlar. Bu nedenle arka yüzlü modelin devamında artık göstermeyeceğim. İlmekleri bu şekilde gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Sadece sizlere modelin ön yüzde kurulumunu sıra sıra anlatacağım. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda kardan adamımızın kollarında yapacağız hanımlar. 5. sıramızda 5 ilmek mavi öreceğim. Kenar ilmeğini aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5. Kardan adamın kolları için bu sıramızda 5. sıramızda buraya bir tane kahverengi örüyorum. Hemen kahve ipimin ucunu maviye düğümlüyorum. Bir kahve ördüm. Ardından hanımlar yanına bir tane mavi örüyorum. Bakın şöyle bir tane maviyi ördüm. Tekrar şuradan şöyle beyaz ipimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasına şöyle beyazımı alttan şöyle aldım. Buraya hanımlar 6 tane beyaz öreceğim. 6 ilmek beyaz. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek beyazımı ördükten sonra kardan adamımızın atkısı için buraya 2 tane de kırmızı örüyorum. Şimdi kırmızı ipimi de ekliyorum. 2 tane kırmızı örüyorum. Şu 1. Şu da 2. kırmızım. Yine kırmızı ipimin ucunu hanımlar burada şöyle beyazıma düğümlüyorum. 2 kırmızı ördüm. Yanına bir tane beyaz öreceğim. Yine bakın şu kahve ipimi de ipleri yakınlaştırarak gelelim hanımlar bu aşamada. Bakın maviyi de kahveyi de şöyle yakınlaştırıyorum. Yanına bir tane beyazımı ördüm. Tekrar bir tane mavi örüyorum. Kardan adamımızın kolu için buraya bir ilmek daha şöyle kahve örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de mavi ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin 5. sırası hanımlar bu şekildeydi. Şimdi geri dönelim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzde ve modelimizde 6. sıradayız. Bu 6. sıramızda kenara 6 ilmek mavi örüyorum. Bakın 3 oldu. 4, 5 ve 6. 6 maviden sonra hemen buraya bir tane kahve örüyorum. Bir kahve. Ardından şöyle tekrar beyaz ipimi alıyorum alttan. Şöyle kahvenin altından geçirerek çaprazlamasına şöyle beyaz ipimi aldım. Buraya 4 tane beyaz. 1, 2, 3, 4. Kardan adamımızın düğmesi için hanımlar şuraya bir tane siyah öreceğim tam ortaya. Şuraya bir tane siyah. Yanına bir tane beyaz öreceğim. Şu mavi ile kahve ipi de yakınlaştırdım. Bakın bir beyaz ördüm. Bu 2 kırmızı ilmeğimi yine kırmızı ile örüyorum. Şöyle alttan kırmızımı aldım. Şöyle 2 tane kırmızımı örüyorum. Yanına bir tane beyaz ve hemen yanına bir tane de kahverengi. Şöyle kahverengi ipimi aldım. Bir tane kahverengi. Ardından mavimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 6. sıramız bu şekildeydi. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle ördüm geldim. Şimdi de modelimizde ön yüzde 7. sıradayız. Bu sıramızda kenara 7 ilmek mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından hemen yanına bir tane kahve öreceğim. Şöyle kahveyi alıyorum. Bir kahve. Yanına 5 tane de beyaz öreceğim. Şöyle beyazımı aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 2 kırmızı ilmeğimi yine kırmızı ile örüyorum. Şöyle 2 kırmızı. Ve hemen yanına da bir tane kahvemi örüyorum. 1 ilmek kahve. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de yine mavi ipim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramız ön yüzde bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar şimdi tekrar modelimizde ön yüzde ve 8. sıradayız. Bu sıramızda 9 ilmek
mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu aşamada hanımlar kahveyle işimiz bittiği için artık kahve ipimi keseceğim. Hemen iplerin kalabalığı da gidiyor artık. Şöyle kahve ipimi kestim. Ucunu maviye şöyle düğümlüyorum. Evet, kahve ipi buradan şöyle çekebiliriz. 8 tane mavi olmuştu. Şu 9. mavi ilmeğim. Tam bu ortaya hanımlar 5 tane kırmızı öreceğim. Şöyle kırmızıyı çaprazlamasına alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da hanımlar 9 ilmeğimiz kaldı. Kalan 9 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi mavi ile ördüm. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz ve modelde 9. sıradayız. Bu sıramızda yine kenardan 9 ilmek mavi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 5 kırmızı olan ilmeğim vardı. Bu kırmızıları bu defa 5 tane beyaz olacak şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 9 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. Modelimizin 9. sırası ön yüzde böyle. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzde modelde 10. sıradayız. Şimdi 8 ilmeğimi mavi ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi aldım. Buraya 3 beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Kardan adamın ağzı içimi şuraya bir tane kırmızı örüyorum. Bir kırmızı ve yanına 3 tane beyaz öreceğim. Yine şöyle maviyi yakınlaştırdım. 3 tane beyazımı örüyorum. Ve hanımlar, burada kalan 8 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. 10. sıramız ön yüzde bu şekilde. Kalan arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde 11. sıradayız. Yine kenardan 8 ilmeğimi örüyorum. Mavi ipim ile 5, 6, 7, 8. Tekrar şuradan beyazımı aldım. Buraya 2 beyaz. Kardan adamın gözü için şöyle alttan siyahımı alıyorum. Bir siyah. Ortaya bir tane beyaz. Yanına bir tane siyah ve 2 tane daha beyaz öreceğim şimdi. 1, 2. Kalan 8 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 11. sıramızı da bu şekilde yaptık. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzde ve 12. sıradayız. Bu 12. sıramızda kenara 9 mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından tam bu ortaya 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve kalan 9 ilmeğimi de mavi ipim ile örüyorum. 12. sıramız bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıradayız. Ön yüzdeyiz. 8 ilmek mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyahımı alacağım hemen şu alttan. Buraya 7 tane siyah öreceğim. Şu birinci siyahım, şu 2. Bu aşamada hanımlar şu alttan beyaz ipimizi de keseceğim. Çünkü beyaz ledeşimiz kalmadı. Beyazımı kestim. Hemen beyaz ipimin ucunu düğümlüyorum buraya. Artık beyaz ipi de şuradan şöyle çekebiliriz. 7 siyahımı örüyorum. 2 oldu. 3,
4, beyazın ucunda gizleyerek götürdüm. 5, 6, 7 siyahımı ördüm. Tekrar mavimi alıyorum. Kalan 8 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 13. sıramız bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda 9 mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mavimi ördüm. Şöyle alttan kırmızımı alıyorum. 5 tane kırmızı öreceğim ortaya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar maviyi alıyorum. Kalan 9 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizde 15. sıradayız. Tekrar 9 tane mavimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortaya 5 tane siyah öreceğim şimdi. Şu birinci siyahım. Artık kırmızıyı da keseceğim hanımlar. Hemen kırmızıyı da arkadan şöyle kesiyorum. Kırmızıyla da işimiz bitti. Tekrar şu kırmızımın ucunu da düğümleyeceğim. Her eklediğimiz ve her kestiğimiz ipte böyle düğüm atıyoruz. Buraya 5 tane siyahımı örüyorum. Şu ikinci siyahım, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Tekrar mavimi aldım. Kalan 9 ilmeğimi mavim ile örüyorum. 15. sıramız böyleydi. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 16. ve sonuncu sıramız. 15. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız yine. 9 mavi örüyorum. 9 maviden sonra hemen alttan şöyle siyahımı aldım. 5 siyah. 2, 3, 4, 5. Ve kalan 9 ilmeğimi de mavi ipim ile örüyorum. Arka yüzde hanımlar, ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. Kardan adamımızı artık bitirdik. Şimdi ilmeklerin tamamını mavi ipimiz ile haroşa öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Siyahı da artık kesip arkaya düğümleyebiliriz. Buraya mavi rengimiz ile 2 diş haroşa örelim gelelim. Ardından birlikte bilek bölümünü yapalım. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm ve geldim. Bu aşamada sizlere mezura ile hemen ölçüyü de vereyim. Patiğimizin eni şöyle gösteriyorum. 8,5 santim. Şöyle boyunda gösteriyorum. 10 santimden 11,5 santime yakın şöyle. Eğer ki sizinki daha kısa olduysa ya da örgünüz sıkı olabilir, küçük düşmüş olabilir. Buraya 2 diş değil de 4 ya da 5 diş haroşa da yapabilirsiniz ölçüyü denk getirmek için. Şimdi hanımlar, bilek kesimini yapacağız. Öncelikle bu kenara 9 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orta kısımdan 5 ilmek keseceğim. Bakın ikişer ikişer toplayarak. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Buraya 9 ilmek ördük. Ortadan 5 ilmek kestim. Burada da bakın 3, 6, 9 ilmek kaldı. Şimdi burayı hanımlar, bu patiğimizin sol kenarını yapacağız. İlmek artışı da olacak bu aşamada. Öncelikle bakın ilk ilmeği aldım. Bu 9 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Şu diğer taraftaki ilmekler bekleyecek. Önce sol kenarı yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. Yine bu 9 ilmeğimi örüyorum haroşa. Tekrardan geri döndük. Artık şurada artırmalar yapacağız hanımlar. 9 ilmek vardı. 14 olana kadar artırmalar yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına, şu ön kısmına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum.
Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Ön yüzde bilek kenarından ilk artırmayı yaptık. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmekleri normal öreceğiz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi aldım. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki, bakın şu ilmeğimin haroşa kısmına, ön kısmına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de haroşa yani düz örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Tekrardan geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldım. Ardından hemen öndeki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 12 ilmek oldu. Hanımlar, biz bu artırma işlemini 14 ilmek olana kadar devam ettireceğiz. Şimdi burada 14 ilmek olana kadar artırmaları yapalım gelelim. Evet hanımlar, burada 14 ilmeğim olana kadar kenardan artırmalarımı yaptım. Artık 14 ilmek ile buraları örmeye devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Ta ki şu kenarda 15 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Ben o şekilde ördüm. 15 diş haroşayı da şöyle hesaplayabiliriz hanımlar kenardan. Kardan adamın üzerinde 2 diş haroşa yapmıştık. Hemen şöyle hesaplayalım. O 2 diş haroşa hariç şuradan itibaren kenara örmeye başladık. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa olmuş. Burada toplam ben 14 ilmekle devam edeceğim artık artırma yapmadan. 15 diş haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Buraya 15 diş haroşayı tamamladıktan sonra da sizlere yine mezura ile ölçüyü vereceğim. Haroşa sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hanımlar, ben hemen bu kenarımızı tamamlayıp geleceğim. Ardından buluşalım. Sizlere ölçüyü vereceğim. Evet hanımlar, şuraya 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Sizlere yine bakın patimi hiç gerdirip sündürmeden öylece olduğu yerde ölçüyü veriyorum. 17 santim. Şöyle bakın 17 santim olarak ördüm. Ona göre haroşa sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ben 15 yaptım ama belki siz 17-18 yaparsınız. Bu ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Artık hanımlar, şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bu aşamada biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Rahat çıkartabilelim diye böyle gevşek bir kesim yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de kestim. En son şuraya bir zincir oluşturuyorum. Düğüm atacak kadar bir ip bıraktım buraya şöyle. Bu ipi kesiyorum. Şimdi sağ kenarı yapacağız hanımlar. Arka yüzden ipimi ekleyerek sağ kenara başlıyorum. Burada 9 ilmeğimiz vardı. Diğer kenar nasıl yapıldıysa bu kenarda aynı şekilde yapılacak. İlk ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şu arka yüzde ipin ucunu düğümleyeceğim. Sökülme olmasın, patiğimiz sağlam olsun diye hemen düğümümü attım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum, 9 ilmeğimi. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Diğer tarafta artırma yapmıştık 14 ilmek olana kadar. Burada da yapacağız. Yine bilek kenarından artırma yapacağız hanımlar. Buradaki artırmaları da şöyle yapıyoruz. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum ön yüzde. Şöyle bakın, son bir ilmeğim kaldı. Burada hanımlar, en son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi örüyorum. Böylece artırmamı yaptım. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğini aldım. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyorum. Bilek kenarından sağ kenarda da bu şekilde artırmamızı yapıyoruz. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek var. Öndeki en son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum.
Buradan aldığım ilmeğimi ördüm ve sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 11 ilmek oldu. Burada da hanımlar diğer tarafta olduğu gibi 14 olana kadar artıracağız. 14 artırmadan sonra 14 ilmek olarak burada kenarda 15 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. 15 diş haroşayı da yine bakın kardan adamın şapkasından sonra 2 diş haroşa örmüştük. Kalan ilmekleri de diğer kenarın haroşası diye sayabilirsiniz. Bu şekilde sağ kenar ile sol kenar ile eşit olacak şekilde aynı şekilde bu sağ kenarımızı da tamamlayalım. Gelelim hanımlar, sonrasında buluşalım, kesim işlemini yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarında ördüm geldim. En son ilmeklerimi 15 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde tekrar ördüm. Çünkü bu bölümde arka yüzde kesimi yapacağız. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz. Yine ilmeklerimi gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Şöyle. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. En son kenarımız sağlam olsun diye şöyle 2 tane zincir oluşturdum. Ve ipimi kesiyorum artık. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Videonun başına dediğim gibi bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için normal şöyle yedek şişlerimle, şöyle kısa şişlerimle devam edeceğim. Bu ipimi hanımlar, şimdi şurada düğüm atacak kadar ip bırakıp kesmiştik. Buraya bu ipimi düğümlüyorum. Bu sol kenarın ucuna şuraya ipimi düğümledim. Şimdi burada bakın kenar ilmek yerleri var. V şeklinde. İlmeğin iki kanadına birden girerek buralardan ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bu aşamada bakın burada 4, 8, 10 ilmeğimiz olmuş. Ben bu uç bölümüne kadar, şu kenara kadar, burun kısmına kadar toplamda 41 ilmek çıkarttım. Siz şuraya fazla haroşa yaptıysanız ilmek sayınız fazla olabilir. Haroşa sayısına bağlı olarak birkaç ilmek fazla olabilir. Bu çok da önemli değil. Dediğim gibi ben buraya kadar bu sayılarla toplam 41 ilmek çıkarttım. Şimdi bu burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, bu burun kısmına kadar 41 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bir diğer şişme burun kısmına 9 ilmek başlamıştık. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkaracağım. Hemen şu kenarı düğüm attığım için burası sıkı, buradan tığ yardımıyla ilmek çıkarttım. Şöyle şişime takıyorum. Burun kısmına dediğim gibi hanımlar 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkarıyoruz. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek. Bakın 3 oldu. Şu ipi de gizleyerek götüreyim. Şu 4. ilmeğim, şu 5. ilmeğim, şu 6. ilmeğim, şu 7. 8 ve şuraya girerek bir ilmek daha çıkarttım. 9. Burun kısmına 9 ilmek çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan da ilmekler çıkaracağız yine. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Ben diğer kenara 41 ilmek çıkartmıştım. Bu kenarda da sayı eşit olacak. Buradan da 41 ilmek çıkaracağım hanımlar. Bu sıra sonuna kadar. Sizler şu diğer kenara kaç tane ilmek çıkarttıysanız burada da sıra sonuna kadar aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Gelin hanımlar, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, buradan da 41 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Buradaki ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Önce bu ilk şişimizdeki ilmekleri, sonra burun kısmındaki 9 ilmeği ve ardından diğer taraftaki 41 ilmeği bu diğer uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada mavi ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya bir diş haroşayı da siyah ile öreceğiz. Siyah ipime ekleyeceğim. Şöyle ilmeklerimi bu defa siyah ile öreceğim. Mavi ipimiz yine beklesin. Bu şekilde ilmeklerimizi siyah ile haroşa öreceğiz. Bir diş haroşa yapacağız. Şöyle siyahımın ucunu şurada kendine düğümlüyorum.
Bu defa haroşamızı dediğim gibi siyah ile öreceğiz. Bu şekilde sırasıyla şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi hanımlar diğer uca kadar bu şekilde siyah ile öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine siyah ile öreceğiz. Böylece siyah ile bir diş haroşamız olacak. Bu kenarda toplamda hanımlar bakın 5 diş haroşamız var. Bakın ilkini mavi ile yaptık. İkinci siyah. Üçüncü, dördüncü ve beşinci haroşamız da mavi ile olacak. Yani bir diş siyah yaptıktan sonra 3 diş daha mavi ile haroşamızı yapacağız. Dediğim gibi şu kenarda toplamda 5 diş haroşamız olacak. Şimdi kenarımızı bu şekilde hanımlar örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin kenarlarını yaptım geldim. Burada bakın toplamda bir mavi bir siyah tekrar 3 mavi toplam 5 tane haroşam oldu. Şimdi buruna kadar öreceğiz. Burundan itibaren tabanımıza bir başlangıç yapacağız. Öncelikle hanımlar şu ilk şişimde 41 ilmeğim vardı. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi bu şekilde yine haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şuraya kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi burunda 9 ilmeğim vardı. Bunu da öreceğim. 9 ilmeğimi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Ardından hemen yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Ortada 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız. Bir ilmek ekledikten sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Ortadaki 11 ilmeğimi örüyorum. Yan taraftan bir ilmek yine örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. Ve yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Yine yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Önce 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından yan taraftan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Böylece ortadaki ilmek sayımız 15 oldu hanımlar. Şimdi 15 ilmek üzerinden kesimlerimize başlayacağız. Yapacağımız işlem şu: ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 14 ilmeği öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte yani 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. 15 ilmekle taban bu şekilde devam edecek. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar bu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. 15. de kesimimi yapıyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işleme devam edeceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu da kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmek kaldı. Yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız bu 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şimdi arka bölümünü öreceğiz. Yani şu kısmı. 15 ilmekle arkayı yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu aşamada son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 15 ilmeğim vardı, 13'ünü örüyorum.
Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum hanımlar. 14 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen şurada bakın. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan hanımlar ilmek çıkartırken dönüp ön yüzde çıkarıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor çünkü. Hemen şurada da bakın ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar geri döndük. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmeklerimi öreceğim. 2 ilmek kalana kadar. Yine bu 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda geri dönüp ilmek çıkarıyorduk. Bakın geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Arka böyle yapılıyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım geldim. Şimdi de ilmeklerimizi keseceğiz. İlmeklerimizi hanımlar yine ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bu şekilde. Hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. En son şurada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Burayı düzleştirdim. Patiğimizi bitirdik. Patiğimizin kenarına hanımlar 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Kenar oyamızın ilk sırasını mavi ipimizle yapacağız. İkinciyi de siyah ipimiz ile yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şu: sık iğne hanımlar. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğne tekniği ile kenar oyamızın ilk sırasını yapıyoruz. Biraz gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yapmayalım. Patik ayağa rahat girebilsin diye gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapacağız. Hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım. İlk sık iğneye başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ilk sırasını yaptım geldim. Buraya bir zincir çekip artık bu mavi ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyeceğim. Şöyle ilmek aralarına girerek. Bu şekilde. İplerimizin ucunu gizlemeye dikkat edelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şimdi kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağım. Onu da siyah ipimle yapacağım hanımlar. Öncelikle şöyle siyah ipimle bir ilmek oluşturuyorum. Hemen oyayı sık iğneyi bitirdiğimiz yere şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki mavi sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki mavi sık iğnenin içine girip ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Geri geri giderek kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Ters sık iğne yöntemini kullanıyoruz. Bu şekilde. Bunda zorlananlar varsa da, gerçi çok da zor değil ama bu ikinci sırada da normal düz sık iğne tekniği kullanabilirler hanımlar. Artık dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde ters sık iğne tekniği ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Bu şekilde yine ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı da yine tamamladım. Bir tane zincirimi çekip artık bu siyah ipimi de kesiyorum. Hemen bu siyah ipimin ucunda gizleyeceğim. Şöyle ilmek aralarına girerek patiğimizi bitirdik. Bu şekilde ucumuzu gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Bakın, şekil olarak patiğimizin görüntüsü bu. Bakın, duruşu böyle. Şöyle. Hemen makine ayağıma giydireceğim. Patiğimize ayağımızda da bakalım. Çok güzel, tatlı, şık bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım.
Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki şekli de böyle. Gördüğünüz gibi çok tatlı, hoş, güzel bir patik oldu. Patiğimizin tabanı. Bakın topuk kısmı böyle. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.